Merhabalar sevgili maaşlı yatırımcılar. Bu hafta artık gemiden döndük. Arka planda monitörüm, bilgisayarım, gönül isterdi ki okyanus olsun, dalgalar olsun yine. Ama artık normal hayatımıza döndük. Mesaiye başladık. E, ileride oralardan tekrar video çekme fırsatı bulacağız. Şimdi bu hafta bütçe yönetiminin dışında bir konuya değinmek istiyorum. Aslında zaman yönetimi var içinde ve bu yönüyle bir kıt kaynak yönetimi olarak bütçe yönetimine benzerlik gösteriyor. Yaklaşım da çok benzer. 2024 yılında kaç kitap okuduğumdan, zamanı nasıl planladığımdan ve bu plana nasıl uyum gösterdiğimden bahsedeceğim. Burada bir alışkanlık değişimi var. Aslında oraya değineyim önce. 2016 yılıydı sanıyorum. Bir arkadaşımda ilk defa dijital kitap gördüm. O dönem çok yaygın değildi bu cihazlar. Ve benim de kitaplarımı yanımda taşımaya da açıkçası üşendiğim bir dönem. Yolda çok yoruluyoruz, uyuyoruz. İşte İzmit-Gebze arası. Sabah 1 saat serviste geçiyor. Akşam trafik oluyor. 1,5 bazen 2 saate dayanabiliyor. İşte ne yapıyorsunuz? Sabah uykusuzsunuz. Herkes uyuyor zaten genelde. Akşamda biraz belki sosyal medya, biraz muhabbet. Ondan sonra yine yorgun düşüp uyuyorsunuz. Ve bu süre uyuyarak geçiyor yolda. Şimdi ben bu dönemi aslında değerlendirebilirim diye o dönem e-kitaba bir şans verdim ve bir dijital kitap ben de aldım. Ve çok güzel değişiklikler de oldu. Yani o ön yargıyı kırdım. Çünkü basılı kitabın bir tadı vardı. Hala var açıkçası. İşte sakin bir anda açarsınız, kokusu gelir, sayfalarını çevirirsiniz vesaire. Yılların alışkanlığı bu. Ama bir şekilde olmuyorsa da o bilgiyi almak lazım. Yani ben alışkanlığa takılıp kalmak yerine kitap okumanın amacı orada merakı gidermek ve bir bilgiyi almak, bilgiye erişmek olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple de farklı yolların, farklı alışkanlıkların denenebileceğini düşünüyorum ve o dönem buna bir fırsat verdim. Yolda geçen 2,5 saat neredeyse tamamı muazzam bir verimli okumaya döndü. O dönem ben bazı aylar 3 kitap bitirmeye başlamıştım. Ve listemdeki kitapların birçoğunu okumaya başlamıştım. Çok büyük verim aldım o cihazdan. Şimdi 2020 yılında daha önceki videoda da bahsettiğim gibi borsa, işte yatırım, para yönetimi konularına merak sardım ve o dönem çok güzel blog sayfaları vardı. Kitap okumaya daha önce ayırdığım vakti artık YouTube'da geçirmeye başladım. Yani eğitim denebilecek tatta videolar izliyorum. Bir yandan blog sayfaları okuyorum. Kişilerin yatırımcılık anlamında tasarruf yolculuğunu pratik kendi hikayeleriyle anlattıkları sayfaları okuyorum ve muazzam keyif alıyorum ve çok şey öğreniyorum. Şimdi böyle olunca da listede birçok kitap birikti. Çok güzel yatırım kitapları var. Bu konuyla ilgili bilgilendiren harika kitaplar var. Ama vakit yaratmakta zorlanıyoruz. Çünkü o dönem işten kalan vaktin çoğunluğu. Bloglarda geçiyor, Twitter'da geçiyor, YouTube'da geçiyor. Derken ben yine bazı fırsatlar yaratabildim Türkiye'deyken. Yani Babil'in en zengin adamı, ardından Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba Yoksul Baba, işte Nakit Akışı, Ölçüm Çeyreği gibi kitapları ben o dönemde okumuştum. Ama yine istediğim hızda değildi, istediğim verimlilikte değildi. Çünkü listede de birçok kitap birikmişti o yıllar içinde. Şimdi İngiltere'ye geldikten sonra burada işe günlük arabayla gidip gelmeye başladım ve haftada 3 gün ofise gidiyorum. Şimdi servisteyken bir şekilde açıp dijital kitabı okuyabiliyorsunuz ama arabada kısıtlısınız. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yine sabah 1 saat, akşam trafikle 1,5 saate dayanan bir yolculuk var. Günde 2,5 saat, haftada 3 gün ofise gidiyoruz. Tamamen direksiyona bağımlı bir şekilde geçiyor. İşte ilk zamanlar müzik dinledim filan ama artık bütün şarkıları tekrar ede ede sıkılmaya başlıyorsunuz. O dönem ben geçen seneydi yanılmıyorsam 2023'ün sonuydu. Bu sesli kitap uygulamaları ile ilgili bazı videolara denk geldim YouTube'da. Ya dedim ki 2,5 saat günde arabada geçiyor. Yani bunu okumaya çevirebiliriz. Belki artık kitap okuma, kitap dinleme noktasına geliyor ama yine de ben şey tarafındayım. Yani oradan alabileceğim bilgi tarafındayım. Yani ya hiç okumayacağım ya da bir şekilde bu yeni alışkanlığa bir fırsat vereceğim ve yine o bilgiye ulaşmaya çalışacağım. O uygulamayı satın aldım ben ve içi derya deniz. Yani birçok kitaba ulaşabiliyorsunuz. Çok güzel seslendirilmiş gerçekten. Çok iyi sanatçılar seslendirmiş. Yani tadıyla dinliyorsunuz. Ama bir maymun iştahlılık durumu ortaya çıkıyor. Bütün kitapları orada gördüğünüzde hadi onu da indireyim, şunu da indireyim. Bir başlıyorsunuz bu sefer ayran gönüllülüğe dönüyor. Yarım saat dinledim, istediğim tadı alamadım. Hadi diğer kitaba geçelim. Şimdi böyle olunca da aslında çok verim alınamayabiliyor.
Ben o zaman dedim ki bütçe yönetiminde parayı yönetiyoruz, parayı planlıyoruz. Burada da kısıtlı kaynağımız ne? Kitabı okurken zaman. O zaman zamanı planlayalım dedim. Bakalım ne kadar zamanım var. Şimdi Excel'de ben bu kitapları yazdım. Kitap uygulamasının da, sesli kitap uygulamasının da bir güzel yanı var. Her bir kitabın ne kadar sürdüğünü, kaç saat, kaç dakika sürdüğünü orada belirtiyor. Bunları da yanına yazdım. Sonra dedim ki benim kaynağım ne kadar yıl içinde? İşte günlük 2,5 saat. Hadi biraz orada e, telefonla konuştuk filan yolda diyelim. 2 saat verimli bir kitap okuma süresi olsun. Haftada 3 gün gidiyorum. Yılda da 5 hafta izin var. 47 hafta işe gidilecek. Dolayısıyla benim yılda toplam şu kadar saatim var. Arabada direksiyon başında geçen ve kitaba ayırabileceğim. Ondan sonra listedeki kitaplara baktım. Onların yanına okumayı planladığım yılları yazmaya başladım ve 2024'te okuyabileceğim kitaplar ortaya çıktı. Orada 34 kitap planlayabildim 2024 yılına. Hatta bir miktar hızlandırdım da. Seslendirmeler çünkü yavaş yapılıyor genelde. Bir miktar da hızlandırarak okuyacağım şeklinde. Ben bu 34 kitap planına eğer disiplinli bir şekilde sadık kalırsam buna erişirim. Şimdi bunun bir güzel yanı da şöyle aslında. O bütçe yönetimi tarafında bir değindiğim, daha sonra detaylarına gireceğim üzere plan yaptığınızda yılın sonunda büyük resmi görebiliyorsunuz. Nereye ulaşabileceğinizi görebiliyorsunuz. Şimdi kitapta da zamanı planladığınızda yılın sonunda hangi kitapları okuyabileceğinizi görüyorsunuz. Ben bu listeye göre biliyorum ki bu yıl bu plana sadık bir şekilde hareket edersem maksimum okuyabileceğim bunlar. Dolayısıyla yıl içinde ben bir ayran gönüllülük yapar da ya bunu çok beğenmedim şunu da indireyim. Hadi şu kitabı da indireyim dersem eğer şunu biliyorum ki listeden o kadar kitabı da okuyamayacağım. Çünkü liste belli. Ve bu size o yıl öğrenmek istediklerinizi planlama fırsatı veriyor. Şimdi şunu belirtmek isterim. Maaşlı yatırımcı için bence en önemli sermaye tabii ki sağlık en önemlisi. Ondan sonrası entelektüel birikim olduğunu düşünüyorum. Yani bizim parayı iyi yönetmeye ihtiyacımız var. Bizim yönettiğimiz tasarrufu doğru şekilde yatırıma yönlendirip doğru kararlarla büyütmeye ihtiyacımız var döngüden çıkabilmek için. Dolayısıyla sağlıktan sonraki en önemli sermayemizin ben entelektüel birikim olduğunu düşünüyorum. Entelektüel birikimde de şimdi bütçe yönetimi yaparken ben bu yıl bu kadar şuraya bütçe ayıracağım, şu kadar tasarruf etmeyi düşünüyorum, şu kadar yatırım yapmayı düşünüyorum şeklinde planlarken entelektüel birikim anlamında da ben bu yıl bu kadar edebi kitap okuyup duygusal dünyamı yatırım yapacağım. Bu kadar bilgi yönünde kitap okuyup işte şu kadar proje yönetiminde okuyacağım, şu kadar yatırımda okuyacağım. Bu alanlarıma yatırım yapmayı düşünüyorum derken ben 2024 yılı sonunda aslında bunları okumuş, bunlardan faydalanmış, beslenmiş bu insan olmayı, bu versiyonuma ulaşmayı hedefliyorum. Dolayısıyla yıllık okuyacağım kitapların planını yapmak benim için bu anlamda faydalı. Ve geçen sene ben Kur'an-ı Kerim'le başladım. Kutsal kitapların da hepsini okuma planım vardı. Tevrat'ı daha önce dijital kitapta okumuştum. 2024'te Kur'an-ı Kerim'le başladım. Yıl içinde birkaç tanesine hatta listemde bakabilirim. Şeker Portakalı. Yani bu yıllardır aslında çocukluğumda listede olan bir kitaptı. Bir şekilde okuyamamıştım. Bakın Şeker Portakalı. Ardından Marcus Aurelius Kendime Düşünceler. Japonların 100 yıl yaşama sırrı. Apayrı konulara gidiyorum. Sophie'nin Dünyası. Yine bu yıllardır listemde olan bir felsefe kitabıydı. Harikaydı. Şimdi bilgi alıyorsunuz oradan tekrar romana dönüp biraz rahatlama isteği var. Ahmet Ümit Aşkımız Eski bir roman, bir aşk masalı. Ardından tekrar bilgi yönünde, mesleki yönde bakalım. Müzakereyi okumuşum. Gerçek hayatta MBA Jack Welch eski General Electric CEO'su. Gerçek hayatta MBA'yi okumuşum. Mavi Okyanus stratejisini okumuşum. Ödül ve ücretlendirme üzerine okumuşum. Peter Drucker'dan Yöneticinin Değişen Dünyası, Etkin Yöneticinin Seyir Defterini okumuşum. Ardından Mahfi Eğilmez'in Örneklerle Kolay Ekonomi, Tarihsel Süreç İçinde Dünya kitaplarını okumuşum. Eliyahu Goldratt'ın Amaç kitabı var. Muazzam bir kitaptır. Bir fabrikanın, çok zor durumda olan bir fabrikanın gerçek amacını
tekrar hatırlayıp, yalınlaşıp sonuca giden yolculuğunu anlatan çok önemli bir kitap. Bunları okumuşum, yatırıma dönmüşüm, Warren Buffett tarzını okumuşum. Yani çok güzel kitaplara değinmişim. Listemden 34 tane çok güzel kitabı çıkaracağım derken yılın sonunda işte 1-2 haftalık bir izin kullandım. O gemi tarafı. 3 kitap da orada eklendi ve 2024 yılını bu şekilde 37 kitapla kapattım. Şimdi 2025 yılını 25 kitap planlayabildim. Neler varmış? Bir iki tanesine hatta bakayım hızlıca. Beyin Senin Hikayen, Beynin Gizli Hayatı. Bu ikisi bitti zaten şimdiden. Geleceğe Yatırım var. Atilla Köksal'ın. Bugün de bir Manchester tren yolculuğu yapmıştım. O tren yolculuğunda Matt Haig, Gece Yarısı Kütüphanesi kitabını bitirdim. Bunlar da aslında değinmek istediğim, özellikle geçen sene ben Nutuk'la bitirmiştim. Muazzam bilgilere ulaştım. Bana çok şey kattı. Şimdi bu yılda bu kitaplarla birlikte yılın sonunda farklı bir versiyonuma ulaşmayı hedefliyorum ve umarım bu noktaya da geleceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.